oyunun en zayıf futbolcusunu alıyoruz. Oyunun en zayıf futbolcusu Faysal'ın ortası. Faysal yere düştü. Pas Faysal'da. Faysal attı. Faysal gidiyor. Faysal'da golü bulduk. Sürpriz isim. Oyunun en zayıf futbolcusu Faysal. Bilint'e doğru verelim. Şimdi tekrardan Faysal'a geçti. Dudak uçuklatan ceza sahasından şutumuz. Nasıl şut vuruyordu? Pedri ile kaptık. Pedri geçti. Bilint'le ortamız. Bilint'in ortasına. Faysal'ın kafası direkt. Merhaba arkadaşlar, PES severler bir kanalına hoş geldiniz. Farklı bir maçla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunun en zayıf futbolcusunu kadromuza katacağız ve onunla sahaya çıkacağız. Oyundaki zayıf futbolcuları sıraladım. 5 tane zayıf futbolcu var. Tek tek bunlara baktığımızda en yukarıdan başlayalım. Faysal Abdülhalim. Kaç kilo? 48 kilo ağırlığında. Sonrasında diğer futbolcumuza bakalım. Pedro Sancho 50 kilo. Faysal daha zayıf. Sepulveda ismindeki futbolcu 47 kilo fakat 0 GP. Ben bu futbolcuya baktım, ne yazık ki oyunda bulamadım. Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir kulübe ya da lige gitmiş olabilir. Belki önceki sezonlarda 1. ligdeydi. Sonrasında 2. 3. lig ya da amatörde belki de top oynuyor. Ondan oyundan silinmiş durumda. Madrid var burada. O da 50 kilo. 50 kilo artık bizim için fazla ki. Ben şu an 86 kiloyum. Son zamanlarda çok kilo aldım. Benle bu kiloları kıyasladığımda aramızda dağlar kadar fark var. Ve en sondaki arkadaşa baktığımızda 42 kilo. Aslında oyunun en zayıf futbolcusu bu isim. Fakat bu Taylandlı futbolcuya da baktığımızda oyunda yer almamakta. Taylandlı futbolcuları ben sıraladım. Oyunda bulunmuyor. Bu da büyük ihtimalle futbolu bıraktı diyemem de alt liglerde oynuyor olabilir. Tayland 1. liginde değil de alt liglerde Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takımda forma giymekte. Ondan dolayı bu futbolcuyu bulamıyoruz. 42 kilo ağırlığında önceden bu karta sahip bir futbolcu varmış. Şu an buradaki isimlere baktığımızda oyunda yer alan isim ve seviyesi de yüksek. 81 seviyeye kadar da yükselebiliyor. 23 yaşında Malezyalı futbolcu Faysal Abdülhalim. Ben oyunda hatta bunu buldum. Şimdi oyuna geçiş yapalım. Oyuna geçiş yaptığımızda ben Malezyalı futbolcuları sıraladım. Malezya sol kanat diye sıraladığımızda Faysal en yukarıda yer almakta. 3100 GP'ye satılıyor. İlk haline baktığımızda 1.58 boyunda. Burada kilosu yazmıyor. Az önceki uygulamaya baktığımızda 48 kilo. 23 yaşında sol ayaklı. 49 seviye antrenör basacağız kendisine. Verimli kanat. Hızlı kontrata atmış. Bunu 80 ya da 90 seviyeye çıkarırız. İlk seviye özelliklerinde en yüksek olan 72'lik hızlanma değeri var. Dengesi 74. Form durumu standart. Makas çalım, uzak mesafe plaseci ve kurnazlık becerilerine sahip. Bu futbolcuyu kadromuza katalım. Oyunun en zayıf futbolcusunu alıyoruz. Bakalım sahada rakiplerinden böyle kaçabilecek mi? Zayıf olduğu için hız değeri 99 olmasa da belki de çabuk olabilir. Onu merak ediyorum ben. Zayıf bir futbolcu rakibinden nasıl kaçacak, nasıl koşacak? Tamam, hafif bir müdahalede belki fiziksel temas yönünden güçlü olmadığı için de dengesini kaybedebilir ama rakibinden kurtardığında da kendini uçup kaçabilir mi? Onun bir denemesini yapacağız. Şimdi Faysal'ı bir kadromuza yerleştirelim. 4-2-4 dizilişimizle oynayalım. Öncelikle Faysal'ı kadromuza katalım. 60 seviye. Burada 96-98 gibi seviyeli futbolcular var. Faysal şimdilik düşük kaldı. Kendisini yükseltmemiz lazım. Sol kanat futbolcusu sol açıkta oynayabiliyor. Yoksa ona göre bir dizilişle oynayabilirdik. Sonla yer değişelim. 62 seviyeye kadar çıktı. Seviye antrenmanı ne kadar isteyecek? 10.000'liklerden çok az istedi. 36.000 DP yetti kendisi için. İlerle diyelim, bu iyi oldu. Fazla antrenör gitmedi kendisine. Oyun tarzımıza göre geliştirelim. 90'da bırakalım. Onayla dedik. 93 tane ilerleme puanı kaldı. Faysal'ın hız değerini arttıralım öncelikle. Hızı oyuna bıraksak oyun nasıl yapıyor? 76 seviyeye kadar oyun çıkarıyor. Oyunun yaptığında top sürmesi 72. Pasları kötü. Alçaktan pası özellikle yükseltmesine rağmen 66'da kaldı. Bitiriciliği yükselmesine rağmen 63, çok kötü. Bu futbolcunun belirgin özelliği aslında birazcık hızlanması diyebiliriz ama o da çok yüksek değil. Zıplama, fiziksel temas, bunlara gerek yok. Çok da yükseltemiyoruz. Biz birazcık buradan düşürelim. Hatta sıfırlayalım, kendimiz yapalım. Değişiklikleri at dedik.
Öncelikle hız değerini yükseltelim. 80 bantlarını çıkaralım. En azından bir özelliği iyi olsun. 80'e çıkardık. Şut gücü 73, dayanıklılığı 73 oldu. Hızlanma değerini de birazcık arttıralım. Birazcık dediğim biz 80'e kadar çıkaralım biz bunu. Dengesi 82 oldu. Top sürmesini de arttıralım. En azından topla gitsin. 62 top sürme değerine sahip. Şimdi bunu 80'e çıkaramayız. Çok fazla ilerleme puanı gidecek. Biraz da arttıralım. 21 tane ilerleme puanı kaldı. 80 yapalım. Yapabilirsek 80 oldu. 3 tane ilerleme puanımız kaldı. 74 seviye oldu ama biz kendimize göre yapıyoruz. Şimdi biz paslara falan versek ne olacak, vermesek ne olacak? Çok da bir şey yükselmeyecek. En azından bazı özellikleri iyi olsun. Gerisini de neye basalım? Hıza basalım. Dayanıklılığını da bir tık arttırmış olur diyeceğim. Hıza basamıyoruz. Orada pek bir şeyimiz kalmadı. Buraya bassak hızlanmasını arttırmış olduk. Ve bütün ilerleme puanları bitti. Evet. Bu şekilde yaptık. En azından birkaç tane özelliği daha belirgin oldu. Top sürmesi 80. Sıkı top tutması da var. Onun dışında hızlanması da 80-81. Dengesi 83. Bu özelliklerini yükselttik Faysal'ın. 93 tane ilerleme puanı tamamladık ve onaylı diyelim. Maksimum hali de 77'ye ulaştı kendisinin. Faysal Abdülhalim oyunun en zayıf futbolcusu. Sahada nasıl performans sergileyecek? Tek yıldızlı futbolcu. Belki de bize maç kazandıracak adamlardan biri de olabilir. Asist yapsa da razıyım kendisine. Çalım becerisi yoktu galiba. Özellikle de çift vuruş var mı? Yok. Makas çalımı var. Ben çift vuruşu daha çok seviyorum. Sol açıktaki Faysal'ın arkasında da sol bek Bilint yer alıyor. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle kendisini aldık. İyi ortaları var. Hızlanması düşük ama diğer özellikleri fena değil. Şimdilik kendisini kullanıyoruz. Oyunun en zayıf futbolcusu Faysal. Tam ismi neydi? Faysal Abdülhalim'le hemen online maça geçelim. Rakibimiz geldi. Beşiktaş takımını seçmiş bir rakibimiz var. Form durumuna bakalım. Burada önemli olan Faysal formsuz gelmemeli. Orta geldi. İyi. İşimizi görür. Hemen Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. 4-4-2 ile gelecek. Bir göbek futbolcusu 90'ın altında. Kalecisi de 90'ın altındaydı. Gerisi 90 üzerinde. Faysal en yukarıda kendini gösterdi. Faysal tarafına dönelim. Bir bekimize verelim. Faysal'ın topla ilk buluşması. Faysal Abdülhalim bu şekilde koşuyor. Yukarı doğru atsak orada Carmona izin vermedi. Çok hızlı koşmuyor ama yavaş da değil. Boş alanda özellikle daha da etkili olacaktır. Faysal tarafını sıklıkla kullanmaya çalışacağız. Umarım erkenden yorulmaz. Pedri. Faysal. Faysal yukarıdan koşuyor. Bir daha Faysal'a doğru versek. Maçın en zayıf oyunun en zayıf futbolcusu Faysal'ın ortası. Haaland'ın kafası korner. Biz duran topu Faysal'la kullanalım. Bilint de o kadar iyi vuruyor ki. Faysal nerede? Burada. Faysal'ın duran topları kötümüş. Kim Min-jae de kötüydü ama çok iyi ortalar yapıyordu. Belki Faysal da öyle yapabilir. Faysal'ın ortası. Mbappe. Ceza sahası dışındaki oyuncumuz hamle yapmadı. Kaptık. Kante. Bilint. Faysal'ı görelim. Faysal çek. En azından taç kazandırdı. Sağdaki adamımıza versek Muhammed Salah'mış. Salah çıkmadan Mbappe'nin kafası. Gol. Çok ilginç bir gol oldu. Kaleciden büyük bir hata. Kaleciye aşırtma yaptık resmen. Gol Mbappe'den, asist Muhammed Salah'tan. Asisti yapamadık Faysal'la. Onunla gole katkı sağlamak istiyoruz ama olmadı şu ana kadar. Faysal'ı yakından gösteriyor. Bu şekildemiş Faysal'ın görüntüsü. 4 numaralı forma gelmiş ona. Aşağı doğru dönelim. Kante. En aşağıda Alexander-Arnold. Yukarı doğru dönmek istedik ama olmasa da Mbappe'ye geldi. Faysal. Kenardaki adamımıza verdik. Bilint. Bilint'in ortası. Haaland'ın kafası 2-0. Sol bek Bilint de etkili orta yapabilen bir futbolcu. Hızlanması çok yüksek değil ama diğer özellikleri gerçekten iyi. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabilecek bir futbolcu. Eğer sol beke ihtiyacımız varsa orta yapmasını da istiyorsak düşünebiliriz.
Haaland'a doğru çok iyi bir pas. İçeri doğru pası. Patrick Schick. Biz Faysal'a doğru uzun atsak. Faysal çarptı top Faysal'a. Tekrardan Faysal'a. Ortaya doğru. Ya bu Carmona da hiç izin vermedi. Bir Faysal'la oradan geçemedik. Faysal. At geç. Faysal çok hızlanamıyor ama çek sağına. Bir falso denesek. Faysal yere düştü. Pas Faysal'da. Faysal attı. Faysal gidiyor. Bu sefer geçtik Carmona'yı ama yetişecek galiba bize. Evet, yetişti. Korner kazandırdı Faysal. Çok hızlıdır. O kadar aslında zayıf. Hızla bastık. Carmona'dan bir türlü kurtaramıyoruz kendimizi. Blind'le ortamız. Blind'in ortasına. Faysal'ın kafası direkt. Sürpriz kafa vuruşu Faysal'dan. Pedri. Girdik kalabalığa. Haaland'la şutumuz 3-0. Pedri ile zorladık. Karıştırdık oraları. Top Haaland'ın önüne düştü. Çok tehlikeli bir isim Haaland. 3-0. Dakika 53. Haaland kaptı topu. Faysal'la da gol atabilirdik aslında. İyi de vurdu. Kafa değeri kötü olmasına rağmen soldan girdi. Danjuma kalecimiz. Blind erkenden kaydı rakip. Bir fake yapalım, çekelim. Şimdi çok da dokunmasınlar. Dengesini kaybediyor Faysal. Gallagher. Faysal topu kaptı. Faysal'la gidiyoruz. Oyunun en zayıf futbolcusu Faysal topu götürüyor. Gallagher'ı aldı arkasına. Gallagher yetişecek gibi ama ben daha hızlı koşmasını bekliyordum bu adamdan. İstediğim kadar hızlı koşamıyor. Keşke formu yukarıya falan baksaydı. Biraz daha iyi oynardı. Blind. Yoruldu Blind. Zor koşuyor. Faysal attı. Tavernier'i geçti. Faysal çok iyi gidiyor. Oyunun en zayıf futbolcusu. Faysal'ın ortası. Kaleciye doğrudan yolladı. Bir asist yapabilirdi. Net bir pozisyonumuz gitti. Christian Eriksen maçın son anları kenara doğru çekti. Haaland Van Dijk ikilisi. Haaland. Korner. Guerreiro'yla. Son atak, son şut. Kalecimiz çok iyi çıkardı. Ve maç bitti. 3-0 bitti. Maçın en zayıf futbolcusu Faysal'la zorlamaya çalıştık. Zaman zaman topu sürdü de etkili oldu diyemeyeceğiz. Çok etkili olamadı. Bir daha maç oynayalım. Özellikle de formda gelirse belki daha da etkili olabilir. Maçta öne çıkan isimlere bakalım. Haaland'la Van Dijk'ın gol sevinci de ilginç. Rakibimiz de 5 şut çekmiş. Biz 6 şut çekmişiz. Oyuncu derecelerinde Faysal'a kaç verdi? Haaland 7.5. Blind 6.5 aldı sol bekimiz. Faysal nerede? Faysal en düşük alan futbolculardan bir tanesi. Alexander Arnold'a çok iş düşmedi sağ bek futbolcumuz. Çünkü atakları diğer taraftan yaptık. Faysal Abdülhalim'e 5 derece verdi. Rakipte Haaland 5. Yukarı doğru çıkalım. Rakipte Carmona. Carmona bir izin vermedi ki. Sürekli Faysal'ın önünden aldı topları sağ bek futbolcusu. Biz bir daha maç oynayalım. Bu sefer farklı bir sağ beke karşı denk gelsek. Faysal'a izin verse de bir şeyler yapabilse. Faysallı Türkiye'nin rakibi Beşiktaş oldu. Az önce de Beşiktaş gelmişti. Yine Beşiktaş geldi ama bu sefer kullanıcı adı galiba farklıydı. Kral isminde bir kullanıcı adı var. Burada önemli olan form durumuna baktığımızda Faysal'ın formsuz gelmemesi. Hadi Faysal normal geldi. Keşke Mbappe, Haaland gibi yukarı baksaydı. Yedeklerde de çok formda isimlerimiz var. Kante'yi aslında değiştirsek Alaba'yla. Bir de Alaba'yı alalım oraya. Rakibe bakalım. 4-1-2-3 dizilimiyle girecek. Sağ açıkta Valverde'si var. Faysal elini kaldırdı. Pas istedi. Faysal'a doğru. Önümüzü aldık Faysal'la. Dudak uçuklatan şutumuz Faysal'la golü bulduk. Sürpriz isim. Oyunun en zayıf futbolcusu Faysal. Topu istedi. Elini kaldırdı. Sonrasında koşuya başladı. Harika bir pas. Önüne iyi aldı. 2 tane savunma futbolcusu vardı. İkisinin arasından nasıl çıktı? Ve golü attı. Dudak uçuklatan şutla. Bu arada Faysal da savunmaya yardıma geliyor. Orada Endombele'yi bozuyor. Arkadan çekti. Faysal sen geri gelme. Sen ileride dur. Yorma kendini. Dayanıklılığı düşük.
En azından hücumda etkili olmaya çalışalım. Blind. Faysal. Blind'e doğru verelim. Şimdi tekrardan Faysal'a geçti. Dudak uçuklatan ceza sahasından şutumuz. Nasıl şut vuruyor bu? Çok iyi şutlar çekiyor. Pedri. Pas geçmedi. Faysal. Ben topu alacağımızı zannetmedim. Baskıya basıyordum. Faysal'a doğru yollayalım. Offside. Faysal ama nasıl vuruyor toplara? Oyunun en zayıf futbolcusu fakat çok güçlü vuruyor. Ceza sahası dışından ikinci şutu da çok etkiliydi. Biz deneyelim. Eğer rakip izin verirse deneyelim. Kısa çıkıyor. Kapamadık. Şimdi aldık topu. Faysal. Bir daha Faysal'a doğru dönsek. Geri çek Faysal. Faysal'la bir falso olmadı. Faysal'la da kaydık. İyi ki birine vurmadık. Alaba. Blind indirdi Faysal'a doğru. Faysal'ın pası Pedri. Aldı önüne. Pedri çalım, şut, korner. Faysal'la kullanalım. Bir de asist yapar mıyız golün üstüne? Bu maça iyi başladı Faysal. Duran topu kullanan ismi değiştirelim. Korneri Faysal'la kullanacağız. Faysal Abdülhalim. Ters çizdik. Sert bir orta. Kaleci tek yumruk. Kale boş. Pedri'nin şutu. Kaleci hemen geri gelmiş. Ben kaleyi gördüğümde boştu. Kalktı geri doğru hemen toparladı. Pedri şutu çekene kadar kapattı orayı. Faysal'la bu sefer bu köşeden kullanalım. İyi kullanıyor. Faysal benim beklentimin üzerinde vuruyor. 60 olsa da etkili sert ortalar yapabiliyor. Normal muz çizelim şimdi de. Biraz dışa doğru çizdik ama Alaba'nın kafası üstten avut. Faysal'la asist de yapacaktık neredeyse. Ortaya attı. Ben yukarı taraflara atar zannediyordum. Kazandık topu. Ara pası yukarı doğru. Mbappe 2-0. Faysal neredesin? Ben Faysal o tarafta diye uzunca ara pasına basmıştım. Mbappe hemen araya girdi. 2-0'a getirdik. Rakip yine başladı. Kimi? Puyol. Endombele. Faysal topu kazandı. Faysal'ı yormayalım biz. Onu koşturmayalım. Mbappe'yi kaçırabilir. Sonla iyi geldi. Van Dijk açısını kapattı. Korner. Blind. Pedri. Tekrardan Blind. Faysal gel. Dengesini kaybetti Faysal. Pedri ile kaptık. Pedri geçti. Pedri çok güzel bir gol. Çalıma attık. Önümüzü boşalttık. Rakip arkadaş geçmezse burada Puyol'u ekarte ettik. Kaleciyi de savunma futbolcusunu da geçtik. Orada savunmacı, stoper futbolcu da kaleci gibi uçtu aslında. Stoperi ikisi de uçtu. Ama Pedri'nin şutunu engelleyemediler. Bu maçta Faysal bayağı etkili oynadı. Beklentimin üzerinde bir performans sergiledi. İlk golü şahaneydi. Elini gösterdi. Muhammed Salah'la onun olduğu tarafa doğru attık. İki kişi de vardı. Birbirine çarpışınca onun önüne düştü. Güzel vurdu ama beni en çok etkileyen ikinci şutuydu. Ceza sahası dışından o dudak uçuklatan şutumuz çok sertti. Faysal'dan beklemediğim sertlikle vurdu. Bu maç bitseydi oyuncu derecelerine baktığımızda belki de maçın adamı Faysal seçilebilirdi. Oyunun en zayıf futbolcusuyla 2 maç oynadık. Özellikle de ikinci maçta çok etkiliydi. Daha öncelerinde oyunun en ağır futbolcusuyla oynamıştık. Sonrasında en uzun futbolcularla ayrı ayrı maçlar yaptık. Bu sefer de en zayıfa yer verdik. Bunun gibi videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. İstediğiniz farklı bu tarz videolar varsa lütfen fikir anlamında siz de yorum yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Umarım maçları izlerken de keyif alırsınız. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.